Kesif ne demekti? Katı. Tesiri? Yok. Latif ne demekti? Şeffaf. Tesiri var mı? Var. Şu dinozora ne demiştik? Kesif demiştik. Şu lazere ne demiştik? Latif. İstediğimiz yere gönderebiliyoruz. Şimdi Einstein var abi. Hakikaten izafiyet teorisinde muazzam bir formül buluyor. Formülü E eşittir mc kare. Şimdi bu E dediği şey enerji. M dediğinizde bir kütle. Yani Mehmet kaç kilo? İşte 75 kilo. Masa kaç kilo? Şu kadar kilo gibi bir kütlesi, hacmi var. C dediğimizde ışık hızı. Şimdi ışık hızı sabit bir şeydir ve Einstein bu denkleme göre diyor ki madem ışık hızı sabittir, bir şey ışık hızını geçebilirse eğer enerji kütleye, kütle de enerjiye dönüşebilir diyor. Yani böyle varsayımsal anlatıyorum. Yanlışlarım varsa kusuruma bakmayın. Mehmet madde değil mi? Kesif. Mehmet ışık hızını geçerse enerjiye dönüşebilir ve bu duvarın arkasından geçebilir diyor. Kuantum mekaniğinde çift yarık deneyi diye bir şey var. Genelde atom üstü partiküllere abi izafiyet uyguluyorlar. Atom altı partiküllere bunlara da kuantum mekaniğiyle ölçüyorlar. Şimdi kuantum mekaniğinin ben size hikayesini anlatayım. Öncelikle parçacık dediğim şey kesif şeylerdir. Dalga dediğim şeyler de latif şeyler olacak. Şimdi ben buradan bunu sana atsam sadece sana gelir, doğru mu? Çünkü bu parçacık, kesif. Peki ışığı vursam herkese gelir mi? Dalga olur. Çünkü bu latiftir. Parçacıkta tek yere gider. Latif olan dalgada da her yeri kapsar. Şimdi abi bu çift yarık deneyinde muazzam bir deney yapıyorlar. Buraya bir duvar koyuyorlar. Bu koydukları duvara önce bir tane yarık açıyorlar. Şuradan bir tane tabanca sıkıyorlar. Buradan bir tane yarık varsa karşıda kaç tane iz oluşur? Bir tane oluşur yani. Çünkü bir delik var oradan. Oradan sıkıyorsun. Karşıda aynı yere gider. Yani aynı bölgeye gider. Daha sonra diyorlar ki ben sana 2 yarık açayım diyorlar. Yine tabancayla hem bu yarıktan hem bu yarıktan sıkıyorlar. Bu sefer karşıda 2 tane bant oluşuyor. Normal değil mi Şeref bu da? Çünkü 2 tane yarığımız var. 2 tane bant oluşuyor. Buraya kadar sıkıntı yok. Aynı deneyi bu sefer suyla yapıyorlar. Diyorlar ki 2 yarık açayım, suyu buradan vereyim diyorlar. Şimdi suyu verince su burada dalga dalga tepe noktasıyla çukur yerleri birbiriyle kesişir ve sadece 2 yere gitmez, birçok iz buluyorlar bu sefer duvarda. Demek ki su hangi özelliği gösterdi? Dalga. Silah hangi özelliği gösterdi? Parçacık. Şöyle düşünün, ben buradan el fenerini tutsaydım eğer gene duvarda 2 yerde nokta göremezdin, böyle yayılmış bir hareket görürdün. Çünkü dalga özelliği gösteriyor. Şimdi abiler, adamlar diyor ki ben aynı deneyi elektron tabancasıyla yapayım diyor. Bir tane yarık açıyorlar. Elektron tabancasıyla buraya bir adet elektron gönderiyorlar. Karşıya gidiyor. Bir daha gönderiyorlar, karşıya gidiyor. Bir daha gönderiyorlar, karşıya gidiyor. Yani silahla sıktığımızın aynı versiyonu alıyorlar. Burada parçacık özelliği gösteriyor. Diyorlar ki demek ki elektron parçacık diyorlar. Sonra diyorlar ki ben aynı olayı bu sefer çift yarıkla yapayım diyorlar. Bir elektron sıkıyorlar. Bir elektron aynı anda burada ayrılıp 2 delikten birden geçiyor. Dalga özelliği göstermeye başlıyor. Az önce elektron kesifken şimdi latif bir özellik gösteriyor. Diyorlar ki Allah Allah, elektron parçacık değil miydi? Normalde duvarda 2 tane iz bırakması gerekirdi bu elektronun. Diyorlar ki biz şu elektron tabancasının yanına bir ölçme cihazı koyalım. Bu elektron neden böyle dalga özelliği gösterdi diyorlar. Ölçme cihazı konulduğunda sanki elektron bunu anlamış gibi 2 tane yarık özelliği gösteriyor. Tekrardan parçacık haline dönüşüyor. Bak çok ilginç bir şey anlatıyor. Yani hani çok ilginç, altlarda bulamamışlar ama bulamadığı şeylere bakın, İslamiyet nasıl yanaşacak şimdi? Biz bu deneyde anladık ki atom altı dünyasına inildikçe kesif bir şey latif bir özellik gösterebiliyor. Şimdi ben eğer Mehmet olarak, kul olarak, Allah'ın abdi olarak kesif olan bedenimi beslersem, semiz hale getirirsem, imanla beslenmesi lazım olan ruhumu gıdasız bırakırsam Şeref, ben bildiğim maddeci bir adam olurum, parayla huzur bulurum, makamla huzur bulurum, insanları aldatmakla huzur bulurum ve ruhum beden hapishanesinde mahkum gibi kalır Şeref. Ama eğer bedenimi cılız bırakırsam, ruhumu daha çok beslersem Bahtiyar, benim ruhum artık bedenime hükmeder ve kesif olan bir Mehmet gitgide latif, letafetli bir özellik gösterir. Aynı az önceki elektron tabancasındaki örneğindeki gibi. Sual: Bursa Ulu Camii'nde Somuncu Baba 3 kapıdan aynı anda nasıl çıktı? El cevap: letafet ile çıktı. Nasıl oldu? Az önce elektron kesifti. 2 yarıktan tek bir elektron aynı anda geçip letafete erdi mi? Erdi. Şimdi İslam'da biz bizim velilerimizin, Evliyaullah'ın bu tür halleri olduğuna iman ediyor muyuz? Cenab-ı Allah bunun nasıl olduğunu da gene fizik aleminde bırakmış. Somuncu Baba gibi zatlar ruhunu bedeninden daha çok beslediğinden dolayı kesif olan bedenleri gitgide latif bir hale vardığından artık fizik kanunları o insanda geçmiyor. Zaman geçmiyor. Mekan geçmiyor. Yer çekimi geçmiyor. Kısıtlamalar geçmiyor ve Bursa Ulu Camii'nde Somuncu Baba fark edildiğinde aynı anda 3 kapıdan birden çıkıyor. Benim bu anlattığım az önce kuantum da anlattı çift yarık deneyinde. Biz böyle söyleyince yobaz oluyoruz. Kuantum söyleyince bilim oluyor. Burası üzücü işte.